Sri Lanka's parliamentary speaker has accepted the resignation. Let's move on and talk about some other news now, because Sri Lanka has sworn in its new Sri Lankans, the battle to make ends meet. Sri Lankan lawmakers are looking to find... Bir ülkenin parası biterse ne olur? Bu soruyu bir ada ülkesi Sri Lanka üzerinden anlatmak istiyorum. Burası Sri Lanka. Güney Asya'da bir ada ülkesi. 22 milyonluk nüfusa sahip. Geçtiğimiz hafta bu küçük ülkede büyük halk ayaklamaları yaşandı. Ülkede halkın ayaklanmasına sebep olan büyük bir ekonomik kriz var. Sri Lanka tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Yani ülkenin parası bitti. Etrafında ise ülkeyi yutmak için bekleyen akbabalar var. Kim bu akbabalar ve Sri Lanka'da olan bitenleri neden anlamalıyız? Onunun bu bölümünde büyük balıkların küçük balıkları nasıl yuttuğunu anlatacağım. Sri Lanka 133 yıl İngiliz egemenliğinde kaldıktan sonra 1948'de bağımsızlığını kazandı. Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde yer alıyor. Etrafı Hint Okyanusu'yla çevrili. Sri Lanka Cumhurbaşkanı aylarca süren kargaşanın protestocuların başkanlık sarayına yaklaşmasıyla sonuçlanmanın ardından ülkeyi terk etti. Çünkü ülkede yiyecek ve ilaç dahil günlük ihtiyaçlarda kıtlık var. Ülke iflasa doğru gidiyor. Siyasi yolsuzluk hükümete olan güvensizliği derinleştirdi. Hükümetin çifte darbesi ve ekonomik istikrarsızlık toparlanmayı daha da zorlaştırıyor. Yeni bir hükümet kurulduktan sonra istifa edeceğini söyleyen Sri Lanka Başbakanı, ada ülkesinin borç yüklü ekonomisinin gıda, yakıt ve ilaç için ödeyecek parası kalmadığından çöktüğünü söylüyor. Komşu Hindistan, Çin ve Uluslararası Para Fonu'nun yardımına güveniyor. Sri Lanka'nın bu durumda olmasının başlıca sebeplerinden biri de borç. Pekin'in yol haritasının en bilinen pratiği ise yeni bir hegemonya girişimi olarak isimlendiren Yol ve Kuşak projesi. 68 ülkeyi şantiye alanına çevirmeye dayalı bu projenin adım adım hayat bulduğu ülkeler var. Yollar, limanlar, devasa altyapı projeleri kulağa hoş geliyor. Bunlara gerçekten gerek var mı sorusu Pekin'in filtresine takılıyor. Yabancı yatırımı, istihdam konusunda açmaz yaşayan ülkelerin ise bu girişim kurtuluş reçetesi. Çin'e çeşitli anlaşmalarla ülkelerin kapıları açılıyor ve devasa şantiyeler ortaya çıkıyor. Artık o şantiyelerin altında yalnızca işçiler değil, ülkeler kalıyor. İşte bu ülkelerden biri Sri Lanka. Hep bir iç savaş ve büyük krizlerin içinden bir türlü çıkamayan Sri Lanka, yolsuzluğun da en yoğun yaşandığı Asya ülkesi. Batılı devletler Sri Lanka yönetimini insan hakları ihlalleriyle suçlayarak hep bir mesafeli davranış sergiledi. Çin'in ise borç verdiği ülkelere karşı böyle bir tutumu yok. Sadece 2005 ve 2017 arasında Sri Lanka'ya 15 milyar dolar borç verdi. Bugün de Sri Lanka'nın dış borcu gayri safi yurt içi hasılasının %94'üne tekabül ediyor. Eski Sri Lanka hükümeti ülkeyi yalnızca katliamlara değil, hiç çıkmayacağı borç batağına da sürükledi. Vereceğim bu örnek çok önemli. Sri Lanka'da borçla yapılan liman projesi beklentiyi karşılayamadı. 1,5 milyar dolarlık Hambantota limanını devlet kontrolündeki China Merchant Port Holding'e 99 yıllığına devretmek zorunda kaldı. Sri Lanka stratejik olarak Güney Asya, Uzak Doğu ve Avrupa ve Amerika kıtalarına giden ana nakliye yollarının kavşağında yer alıyor. Bu konum ülkeyi nakliye hatları ve hava taşımacılığı hizmetleri için uygun bir liman haline getiriyor. Ayrıca Sri Lanka'nın Hindistan alt kıtasına yakınlığı ülkeyi 1,3 milyarlık bir pazara açılan bir kapı olarak konumlandırıyor. Bu faktörler ülkenin lojistik sektörünün yanı sıra Güney Asya bölgesinde fırsatlar arayan herkes için bulunmaz bir nokta olduğunu gösteriyor. Her şeyin başına jeo kelimesini eklediğimiz bir düzende ülkelerin bulunduğu konum önemli. Devasa topraklara sahip olman değil, nerede bulunduğun daha da önemli. Hindistan ve Sri Lanka çok yakın komşular. Sri Lanka çok küçük bir ülke. Ancak dünya üzerindeki konumu çok önemli bir stratejik yerde. Sri Lanka yakınlarındaki Hint Okyanusu'nda uluslararası ulaşım yolları geliştirildi. Bugün her ulus egemenliğini bu ulaşım yolu üzerinde inşa ediyor. Hindistan'ın da bu ulaşım yollarına ihtiyacı var. Sri Lanka'nın jeopolitiğinin Hindistan'ın güvenliği üzerinde büyük etkisi de var. Sri Lanka, Colombo, Galle, Trincomalee, Hambantota gibi önemli limanlara sahip büyük bir su yolu merkezi.
Evet, Sri Lanka'nın stratejik konumu önemli. Petrol zengini Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan çıkan ana rota tam Sri Lanka üzerinden Çin'in Hint Okyanusu'ndaki uluslararası deniz yoluna doğru erişim sağlıyor. Sri Lanka, kömür, demir, hidrokarbonlar, doğal gaz ve petrol gibi doğal kaynaklar açısından da zengin. Bir kısmı hala tam olarak kullanılmamış kaynaklar. Bölgede büyüyen ekonomi ve milyonlarca nüfus nedeniyle ticaret için büyük bir potansiyel ve Çin malları için büyük bir pazar. Çin, Hint Okyanusu bölgesinde birçok fırsata sahip. Ayrıca Çin, Sri Lanka'yı iç savaştan çıkmış ve yaralarını sarmaya çalışan ülke olarak gördü ve hemen yardıma koştu. Pekin'in Hint Okyanusu'nda varlığını güçlendirme hedefi askeri değil, ekonomik bir seferle Sri Lanka'ya adım atmasına neden oldu. En önemlisi Çin'in Güney Asya'daki politikası esas olarak Hindistan'a odaklı. Son birkaç yılda Hindistan ekonomik gücü, nükleer gücü ve füze kabiliyetiyle bölgesel bir askeri güç olarak ortaya çıktı. Bu, Çin'in bu bölgedeki büyümesine ve çıkarlarına meydan okuyor. Aynı zamanda Hindistan'ın ABD ve Japonya ile artan stratejik ortaklığı Çin'in güvenliği için büyük bir endişe kaynağı. Çinlilerin dediği gibi bir dağ iki kaplanı barındırmaz. Bu nedenle Çin, Hindistan'ın ekonomik kalkınmasını engelliyor. Dolayısıyla Çin, Hindistan ve komşu ülkelerdeki Hindistan karşıtı siyasi hareketlere ve isyanlara her zaman destekliyor. Sri Lanka hükümeti, Çin'in Sri Lanka'nın güneyindeki Hambantota'da bir deniz limanı geliştirmesine izin verdi. Hint Okyanusu'nda limanlar geliştirerek Hindistan'ı kuşatmak için darbeler dizisi stratejisini hazırlamasına bir fırsat veriyor. Dünyanın en işlek deniz yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan Hambantota'nın Çin'e verilmesi, Hindistan, ABD, Japonya, Kore ve Avustralya gibi ülkeleri endişelendiriyor. Ancak Çin'in Hint Okyanusu bölgesindeki donanma hazırlığını arttırma istekleri daha da güçleniyor. Sri Lanka'da 2003 ve 2005'teki iç savaş sırasında Sri Lanka, Hindistan'ın Hambantota limanını geliştirme ve silah tedarik etme talebini reddetti. Bu fırsattan yararlanan Çin, Sri Lanka'yı kendisine yaklaştırdı. Hindistan, karar alma sürecindeki gecikmeler nedeniyle bu fırsatı kaçırdı. Çin kazandı. Colombo'daki liman şehri projesinde Çin, 99 yıllık bir kiralamayla yaklaşık 108 hektar arazi alacak. Yani projeye 134 milyon dolar yatırım yapmışlar. Colombo limanından geçen deniz taşımacılığının yaklaşık %70'i Hindistan'a bağlı. Bu nedenle proje Hindistan'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarları için büyük problem. Sri Lanka, Çin'in Deniz İpek Yolu üzerinden Hint Okyanusu bölgesinde hakimiyet kurma stratejisinin merkezinde yer alıyor. Tüm bu anlattıklarım Sri Lanka'nın jeopolitik konumunun tüm Asya-Pasifik bölgesinin stratejik güvenliği için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Güney Hindistan'ın güvenliği Sri Lanka'ya bağlı. Hint Okyanusu gelecekte uluslararası enerji ve ticaretin büyümesi için daha da önemli hale geldikçe su yolu güvenliğinin kontrolü Sri Lanka'ya bağlı olacak. Dolayısıyla Çin, ABD, Japonya ve başka ülkelerin gözü hep burada olacak. Sri Lanka halihazırda bölgedeki ülkelerin yatırım için yarıştıkları bir ülkeye dönüştü. Ancak bunca borcun altında yıkılan Sri Lanka halkı bu ülkelerin umurunda bile değil. Çünkü buraya gelen her ülke ekonomik perspektiften değil, jeopolitik hırslarıyla hareket ediyor. Özetle Sri Lanka, büyüklerin rekabetine zemin olan, borç yüklü anlaşmalarla egemenliğinin alındığı bir ülke haline geldi. Gazete'ye abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Kim bu akbabalar ve Sri Lanka'da olan bitenleri neden anlamalıyız? Onunun bu bölümünde büyük balıkların küçük balıklar